Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Lokum gibi bir kavurma tarifine hazır olun. Lezzetli mi lezzetli, böyle ağızda büyümeyen mis gibi bir kurban kavurması yapacağız. Öncelikle etin neresini kullanıyorum? Kol ve but kısmını kullanıyorum ama önce iç yağını güzelce böyle küçük küçük doğruyorum. Tenceremde kızdırmadım. Soğuk tencereye alın, altını da kısın, bırakın yavaş yavaş erisin. En son içinde kalan bu kıkırdak kısımlarını içinden çıkartacağız. Böyle dibinde adeta bir sıvı yağ var gibi olacak. Bu yağda kavurma yapılır, iç yağında kavurma yapılır. Çünkü hem bunu koruması için hem de o yumuşak lezzeti verebilmesi için iç yağ olması gerekiyor. Başka dışarıdan hiçbir şekilde sıvı yağ, zeytinyağı, margarin, tereyağı hiçbir şey eklemeyin. Tadını bozarsınız etin. Etin lezzeti yine kendi iç yağıyla gelir. Şimdi böyle bir döküm tencere kullandım. Evinizde ne kadar böyle kalın bir tencere varsa onu tercih edin derim. Döküm olur, kalın bir teflon olur ya da eski çeliklerden böyle kalın tabanlı bir çelik olur. Ben size böyle her anını azar azar çekimlerle sıkılmadan izleyebileceğiniz şekilde çekmeye çalıştım. Her karıştırdığım anı. Et böyle kademeli kademeli pişiyor. Bir taraftan da böyle en sık sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi böyle kıkırdaklar artık eridiler. Eriyeceği kadar eridi. Artık içinden topluyorum. Böyle çıtır çıtır ses geliyor adeta. Hatta bu içindeki bu küçük kıkırdak yağlar da böyle eskiden yerlerdi. Bunlardan börek de yapılır. İçine yumurta da kırılır. Bu haliyle bile yenebilir. Tercih meselesidir elbette. Şimdi gördüğünüz gibi dibinde adeta bir sıvı yağ var. Bunu tencerenin altını açacağım. Güzelce kızdıracağım. Patates kızartırken nasıl yağ kızdırıyoruz? Aynı öyle kızdıracağım ki eti içine attığım anda cos etmeli. Eti bütün içine atıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru güzelce karıştıracağım. Etin her tarafı aynı renge. Yani bu böyle dışının kabuk tutmasını istiyorum. Niye kabuk tutturuyorum? İçinde suyu hapsetsin ve yumuşak olsun diye. Güzelce karıştıracağım. İşte tam da bu yüzden kalın bir tencere tavsiye ettim. Kalın bir tencere ısıyı hemen kaybetmez. Etiniz de mutlaka ama mutlaka oda ısısında olsun. Buzdolabından çıkarttığınız eti hemen tencereye atmayın. Çünkü bütün suyunu salacaktır. Bütün suyunu saldığı zaman o tencereden böyle taşacak. Artık onu buharlaştırana kadar etiniz sertleşecektir. Oda ısısında et kullanmaya dikkat edin. Daha önceden etiniz oda ısısına gelmiş olsun. Gördüğünüz gibi bakın alttan yukarıya doğru karıştırıyorum ve hemen şekli dönüyor. Hemen rengi dönüyor. Bütün bu kırmızı etin kendi kırmızısını görmeyene kadar karıştıracağım. Ve tencerenin kapağını kapatacağım. Bakın şu an oldu. Tencerenin kapağını kapatacağım ve ocağın altını kısacağım. Etten ete değişir. 3 saat diyemem, 2 saat diyemem size. Benim etim 1 saatte pişti mesela. Taze bir hayvandır, çabuk pişer. Dededir, ninedir, biraz daha geç pişer. Hatta böyle baktınız etinize güvenmiyorsunuz. Bir yerini pişirdiniz, geç pişti. Önce biraz düdüklü de aynen bu şekilde yine kendi yağıyla kendi suyuyla biraz pişirin. Ondan sonra kavurmaya başlayın. Bu dedeler için söylüyorum. Dede inekler, dede danalar için söylüyorum. Benim hayvanım tazeymiş, tam 1 saatte pişti. Gördüğünüz gibi arada karıştırarak böyle aşağıdan yukarıya doğru karıştırıyorum. Kapağını örtüyorum. Mutlaka bak, kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişiriyorum. Bu şekilde ta ki altında yağ kalana kadar pişireceğim. Dışarıdan hiçbir şekilde su ilave etmedim. Öyle sütmüş, başka herhangi bir malzememiş, hiçbir şey ilave etmiyorum. Kendi kendine yumuşayacaktır et. Sadece sabırla. Arada pişecek, o böyle kenarda pişecek. Başka bir yemek yaparken kenarda oluversin. Eğer çok kavurma yapıyorsanız büyük geniş bir tencere kullanın. Böyle dar uzun bir tencerede kavurmanız ezilir. Lif lif olur. O da istenmeyen bir şey. Daha geniş ağızlı tencereler kullanın ya da 2 tane tencere kullanın. Karıştırırken de hep dibinden karıştırın. Son, yani artık bakın yağ çıktı. Artık kavrulmaya başladı. Şu andan itibaren ne kadar kavurursanız o kadar lif lif olacaktır. Ben bütünlüğü koruması açısından etin yumuşadığına emin olduğum anda artık karıştırmayı sonlandırdım. O anda bir tadına da bakabilirsiniz. Şimdi içine kalın tuz ilave edeceğim. Kalın tuzla çok daha güzel lezzet oluyor. Hani bu turşularda kullandığımız tuzlardan ilave ediyorum. Tuzunu ilave edeceğim. Şöyle tuz eriyene kadar biraz daha karıştıracağım ve kavanozlayacağım. Dilerseniz kavanozlayın, dilerseniz buzlukta saklayın. Ben her türlü saklama koşulundan bahsetmeye çalışayım. Bir tane streç filmle böyle bu marketlerde satılabilir halde, hani bu kesilebilir kavurmalardan yapacağız. Bir de kavanoza koyacağız. Onda da yağ ile birlikte koruyacağız.
Olmadı buzdolabı poşetlerine doldurup derin dondurucuya da atabilirsiniz. O şekilde de koruyabilirsiniz. Fakat kavanozda hiç böyle tadından bir şey eksilmiyor. Çok güzel oluyor. Bence kavanozda saklamanızı tercih edin. Şimdi gördüğünüz gibi tuzunu attım ve artık doldurmaya hazır. Kavurmamın böyle artık ne kadar güzel piştiğini görebiliyorsunuz eminim. Etler küçüldüler. Böyle rengi çok güzel döndü. Renginden anlarsınız zaten. Ve dışarıdan hiçbir şey de katmadık. Daha önce ben kavurma tarifi verdim. Yine aynı bu şekilde anlattım. O kavurma tarifimin altında şöyle yorumlar geldi. Anneannem de böyle yapardı. Ninem de böyle yapardı diye. Tam bir geleneksel kavurma bu şekilde olur. Kavanozlara doldurduğunuz zaman yağından da böyle kaşık kaşık ilave edip bastırın. Çünkü bunu yağ koruyacak ve ters kapatın, kaynar kapatın. Bu şekilde bütün o yağ ağız kısmına oturacak ve oradan hiç hava almadığı için hiç bozulmayacak. Dışarıda da saklayanlar var ama ben buzdolabını tercih ediyorum. Kavurmanın geriye kalanını soğuttum. Biraz soğumasını sağladım çünkü streç filme saracağız. Yağ da böyle hafif donmaya başladı, böyle beyazlandı. Gördüğünüz gibi sıkı sıkı sarıyorum. Bunu birkaç kat saracağım. Sonra bu kenarlardan sıkıştıracağım içe doğru eti. İçinde hava kalmasın. Ve bu şekilde de buzdolabının alt kısmında saklayabilirsiniz. Derin dondurucuya da atabilirsiniz. Ben videonun sonunda bunu böyle dilim dilim keseceğim. İçini de göstereceğim size. Markettekilerden hiçbir farkı yok. İçinde herhangi bir hiçbir malzeme yok. Güvendiğiniz, kendi evinizde tertemiz yaptığınız mis gibi kavurmalar. Özellikle bu streç filme sardıklarımızı böyle dilim dilim saklayabilirsiniz. Dilim dilim sandviçlerinize, soğuk sandviçlerinize koyabilirsiniz. Böyle ben az az yaptım. Kocaman büyük bir paket yapmadım. Böylece tek kullanımlık gibi oldular. Bence daha kullanışlı, daha pratik oldular. Siz dilediğiniz ebatta da yapabilirsiniz. Elbette ki pişirdim, sardım, koydum, bıraktım yapmayacağım. Ertesi günkü hallerini de göstereceğim. Bakın dolapta iyice dondular. Artık yağlar böyle çok güzel dağılmışlar. İçine hiçbir hava boşluğu dahi kalmamış. Şöyle size eti göstermek istiyorum. Bakın etin hala suyu içinde, kurumamış, asla kurumamış. Tavaya az bir suyla böyle bu kavurmalarınızı alın. Böyle hafif buharlı pişsinler, yumuşacık olacaktır. Isıtacağınız zaman bu şekilde ısıtın derim. Kavanozdakini de göstermeden ne demeyeceğim. Bütününü çok güzel koruyor ve ağzı vakumlanmış. Bu şekilde aylarca saklayabilirsiniz ki kalırsa. İnşallah bu lezzeti tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi lütfen bizlere yorumlarda bildirin. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.